Aradaki topluluk değil de kalplerin topluluğu rahmeti çeker. Kalpleri bir yerde toplanan kimselerin üzerine rahmet açılır. Ve Cenab-ı Allah'ın kudret eli onların üzerinde olur. Cisimleriyle toplanan kalpleri her birinin bir yerde olan kimseler topluluk sayılmaz. Bu meclisimiz inşallah mübarek bir meclistir. Çünkü İlahi ente maksudi, maksudumuz Cenab-ı Hak'tır. Zannetmem buraya dünya için bir kimse gelsin. Ne yapacak? Ne yapacak? Dünya dışarıda. Onun için bu topluluk kalpleri Allah'ta buluşan topluluktur. Ve Allah'a sevgili bir topluluktur. Allah'a sevgili olan cemaat. Peygamber-i Zişan huzuruna aleyhissalatu vesselam şeytan geldi. Kapıyı aleyhissalatu vesselamın bulunduğu meclisin kapısını çalıyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, ya Abdallah, kapıda kim var? Bakınız buyurdu. Sahabe-i kiramdan birisi kalkıp kapıya baktı. İçeri geldiği vakitinde yüzü pek hoş bir ifadeyle olmadı. Yüzünün ifadesi tatsız idi. Kapıda kim var dedi aleyhissalatü vesselam. Kapıda çok acayip, çok tiksindirici bir simada bir kimse gördüm. İçeri girmeye izin talep ediyor. Burada 7 tane tüy var. Burada çenede Vehhabilerin sakalı gibi. Burada. Efendim, dişleri, ağzı, yüzü bu şekilde. Yüzüne baktığı vakit midesi bulanır insanın. O şeytandır. İçeri koyver, gelsin dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz içeri girdi. O insan topluluğuna uğrayan it haşaminer huzur. Buyruğunu iki bacağının arasına alıp da öyle korkak ürkek o gibi girdi diyor meclise ve selam verdi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz o selam bizedir. Sana reddolmaz. Çünkü peygamber şeytana selam verse peygamberlikten, nübüvvetten az olur. Veliyullah şeytana selamını verse vilayetten az olur. Mümin şeytana selam verse vilayetli, mümin imandan az olur. Onun için o selam bize aittir dedi. Evet. Ve aleykümselam olamaz. O selam bize aittir. Bizde kalır. Sana değil dedi. Peki sen benim masum peygamber olduğumu ve benim meclisimde bulunanlara da o aynı ismet aşılandığını bilmeden mi buraya geliyorsun? Bizden işin ne? Benimle ve benim cemaatimle işin ne? Hakikatta biz ümmeti Muhammediyiz.
Hakikatta şeytanın bizimle işi olmaması lazımdır. Eyvallah. Müminler dikkat et. Ya, bizim şerefimiz odur. Şeytanla alaveramız olduktan sonra bizim şerefimiz nerede? Eyvallah. Ne için izzet makamından zillet yerine düşürüldü İslam? Müslümanlar şeytanla alışverişi var. Alaveramız çoğaldı şeytanla. Şeytana dinlediğimiz çok. Allah'a ve Resulüne dinlediğimiz hiç. Ya benimle beraber olanlarla senin işin yok. Bu mecliste işin ne? Neye geldin? Hakiki ümmet öyle olacak. Şeytanla alışverişi bırak. Bizde Kıbrıs'ta bir vakit orası bizim elimize geçmeden önce Rumlarla hırgürümüz çoktu ve nihayet emrederlerdi ki Rum'la alışveriş etmeyin. O ibret idi. Peki Rum'la alışveriş etmeyelim. Ne için? Rum bize düşmandır. Eğer şeytanla ne alışveriş yaparız? Şeytan ahbabımız mı? Euzubillah. Şeytanın ahbablığından Allah'a sığınırız. Peygamber sual ediyor. Neye geldin? Ben masum peygamberim. Benim meclisimde, benim ashabımda da ismet var. Benim meclisimde oldukları müddetçe. Neye geldin? Senin buradaki cemaatten birisini azdırmaya gücün yetmez. Yetmez iken neye geldin? Şeytan dedi ki ya Muhammed ya Resulallah demez. Muhammed o. Dese iş kapanır. Ya Resulallah demez o da. Ya Muhammed dedi. Ben kendi keyfimden gelmedim. Biliyorum dedi. İsmetinizi de biliyorum. Bu cemaatin halini de biliyorum. Lakin emirle, şiddetli emirle geldim dedi buraya. Cenab-ı Hak öyle bir şiddetli emir gönderdi. Melaikeyle. Azazil iken Cenab-ı Hak bizzat hitap ederdi. Ona, kendisine. Asi olduğunda, fard olduktan sonra melaikeyle emir gönderdi. Melek gönderip bana hitap etti ki çabuk benim Habibim filan ashabının hanesinde mecliste oturmaktadır. Onun meclisine varasın. Onun sana tevcih edeceği sualleri doğru cevaplandırasın. Eğer yanlış, eğri cevap verirsen seni mahvederim. Yakarım, ikinci defa icadına yol olmayan yokluğa atarım seni. Benim yok olmaktan korkum yoktu ama korkum senin ümmetlerin benim şerrimden emin kalacaklar diye onun için acele geldim diyor. Allah Allah. Şeyin habisliğine bak. Ölümden yokluğa gitmekten benim hiç telaşım yok ama ben öldükten sonra, ben kaybolduktan sonra senin ümmetlerin doğrudan cenneti bulurlar. Benim maksadım onları cehenneme götürmek. Onun için acele geldim diyor. Emirle geldim. Ne sual sorarsan doğru cevap vermeye de hazırım. Uzun boylu sualler sordu. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin tuhatında var o sualli cevap, onun meseleleri. Hoca Efendiler bilir. Peki demiş, en büyük düşmanın kimdir senin? Sensin ya Muhammed dedi. Onu söyleyecek. Sensin ya Muhammed dedi. İkinci kimdir dedi. İkinci, genç yaşında senin yolunu tutandır dedi. İşte bu gençler.
Çok düşmanlığı var bunlarda. Bizim atlayacak, hoplayacak halimiz yok ki. Bizden ümidi kestik. Ama gençler böyle yapmadan orada havada bulunur. Öyleyken o gençler efendim benim arkama gelmeden senin arkana geldikleri için onlar da senden sonra en büyük düşmanım din yolunu tutan, iman yolunu tutan, Allah yolunu tutan gençtir demiş. En büyük düşmanım. Onun için bu gençlerimiz inşallah hepsi mahşer gününde peygamberin yanında duracak. Hiç şüphesiz. O da Allah'ın lütfu keremidir size. Hiç şüphesiz. En çetin zamanda hidayeti bulmak Allah'ın büyük lütfudur size. Evet. Ve bilhassa bu zamanda kıyamet gününde o şeref onlara verilecektir. Üçüncüsü kimdir? Adaleti ikame eden sultan ve onun naibleri olan hakimlerdir. Onlar da üçüncü derecede en büyük düşmanlarındır. Çünkü zulme meyletse hakim efendim şimdi oradan gökyüzüne roket atarlar. Talebe efendiler var burada, hepsi riyaziyeler bilirler, mektep olur. Burada 1 milimetrelik yanlışlık yukarıda kaç kilometre o yanlışlığa düşer? Kaç sene? Hakimin kıl payı kadar zulmü memleketin içerisinde ne kadar zulmen kapıyı açar. Onun için onlar da kıl payı kadar zulüm, adaletten ayrılması memleketi fesada belirliyor. Onun için adalet terazisini ve endazesini sağlam tutan hakim, o da 3. derecede benim en büyük düşmanımdır. 4. derecede senin düşmanın kimdir dediğinde aleyhissalatü vesselam sadık tacir, doğru tüccar, terazisini güzel tutan tüccar, hileden kaçan tüccar, ihtikardan kaçan tüccar, fukaraya merhameti olan tüccar. Onlar da hani fırsat düşkünü olmayan, ihtikar yapmayan, teraziyi doğru tutan, sadık, taciri sadık, pek doğru olan tüccar da benim düşmanımdır. Çünkü teraziyi bozdun mu işe haram karıştı. Haram karıştı mı muhakkak arkasından fesat gelir. Haram yiyen milletin içerisinde fesat şayi olur. Fesadın sebebi nedir? Her şeye haram karıştığı vakitte. Bu da 4. derecededir dedi. Bu 4'ünü böyle sıraladı. Neye namaz kıldırmazsın benim ümmetlerime? Senin ümmetlerin namaza durdukları vakitte ya Muhammed dedi. Ateşe kurşun düştüğü vakit kurşun nasıl erir? Öyle eriyorum dedi. Onun için namaz kıldırmaya istemem ben onları. Peki neye hayır hasenattan onları men edersin? Zekat vermekten, sadaka vermekten, hayır yapmaktan. Ya Muhammed dedi, onlar sallallahu aleyhi ve sellem onlar sadaka vermeye ellerini cebine attığı vakitte
benim başımın üzerine bışkı konuyor da bışkıyla böyle karkur beni ikiye kesiyorlar. O kadar bana zahmettir. Binaenaleyh onları sadaka vermekten o derecede ben mene çalışıyorum. Ki o zahmet bana gelmesin diyerek. Hasıluhu böyle kaç suallerle cevabını verip ondan sonra huzurdan defolmuş, gitmiş. Bizim asıl söylemek istediğimiz bu bizim gençlerimizin hakkındaki müjdedir. Ki genç iken kendisine sahip olabilmek, genç iken Allah ile olabilmek. Ondan büyüğü var mı? Bir büyük veliyullah Hoca Efendilerin malumudur ama size hatırlatma kabiliğinden söylüyoruz. Cenab-ı Hak böyle çatık kaşlı, abusen kamtarıyla insanı sevmez. Sever mi orada? Söyle. Yüzü asık insanları sevmez. Onun için ferahlı olabiliriz. Sıkıntı verirsek olmaz. O büyük bir zat ehlullah'tan. Evet. Hutbeye çıkmış bir cuma günü. Hutbeye çıkacak diyerekten bütün Fatih'teki ulema hazır olup gelmişler. O zat gelip hutbe okuyacak diyerekten hutbeye çıkmış o. Bu meseleye dikkat et Hacı Bahavuddin Efendi. Hutbede ey ehali, ey Müslümanlar, ey müminler, hiç korkmayın demiş. Şimdi ulema da dikkatle dinliyor. Hiç korkmayın kıyamet gününde. Uzun boylu sual yok. Bir tek sual soracak diyor Cenab-ı Hak size. Şimdi hep alim ulemalar, bu kadar bin sual var. Nasıl söylüyor Şeyh Efendi bu suali? Bir tek sualsa kolay. İşin içinden çıkarız. Nasıl olsa. Ne demiş o sual? Bilir misiniz? Cenab-ı Hak ey kulum diyecek sana. Dünyadayken ben seninle beraberdim. Ya sen kimiylendin? Başka sual yok. Cevabını verdiysen geçtin gittin kurtuldun diyor. Değilse hesabına bak. Perakende suallere hiç kıymet yok. Bu bir. Ey kulum ben seninle beraberdim. Ve huve ma'akum eynemâ kuntum. Değil mi? Evet. Efendim? Ve huve ma'akum eynemâ kuntum. O sizinle beraberdi. Her halde, her şanda. Bizden ayrıldığı var mı Allah'ın? Doğru söyle. Sen kiminlensin? Peki, kulumun defterine bakınız. Benimle ne kadar yaşadı dünyada? Namazın içinde bile olamıyoruz biz Allah ile. Namazın dışında nasıl bulunalım Allah? Bu çok mühim meseledir. Ya? Bakın, ne kadar bulundu benimle bu kulum? Hay yazıklar olsun denecek bize. Ya siz kimle? Allah ile olmadan kimle oldunuz siz dünyada? Allah Allah. Ne yapacaktı Mahmud? Çay içerken de. Çay içtim böyle. Çay içerken de Allah ile ol. Yemek yerken de Allah ile ol. Yatarken de Allah ile ol. Kalkarken Allah ile ol. Namazda Allah ile ol. Abdestte Allah ile ol. Her şanda. Her meşanda. Ya Allah ile olmak. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim haleti nezi'a geldiğinde Nedimi Hasan Can vardı. O demiş ki baktı hal tegayyür ediyor.
Şimdi artık Allah ile olacak demdir demiş sultana. O dili olsa o zaman kafasını kestirecekti onun. Ey adam diyor, bizi kiminle biliyordu şimdiye kadar? Sultanın bu kuvvetine bak sen, maşallah. Hay hay. Ey adam diyor, şimdiye kadar bizi kiminle biliyordun sen? Bu büyük bir sözdür. Öyle sultanlara yakışır. Hakaret ediyoruz biz. Öyle sultanlara yazıklar olsun. Onun için sadaka Resulullah. Bu ümmetin ahirinde gelenler, evvelinde gelenlere lanet edecektir diye. Allah onlardan etmesin. Ya Allah'ın olacak demdir demiş bu dem. Boş bulunup da söyler o sözü. Ey Allah'ım, şimdiye kadar bizi kiminle biliyordu? Ya mukaddes emanetleri teslim alıp Mekke Medine'nin anahtarları eline teslim edilen zat o. Hilafet hilatını giyip, peygamber tacı giyip, peygamber seyfini takan ilk sultan. Bu kadar 100 sene, 423 sene de efendim o mukaddes emanetlerin olduğu yerde aralıksız Hatmi Şerif 24 saatte 24 hafızlar. İzzet ve şeref vardı bu milletin. Düveli muazzama, şimdiki tabirle süper devletler dediğinde Devlet-i Aliye-i Osmaniye zikrolunurdu. Abdülhamid Padişah'ı tahttan ininceye kadar Düveli muazzama, büyük devletlerin en başında Osmanlı yazılırdı. Kaçıncı numaradasın sen şimdi? Ya bunu da bil. Onun için Allah ile olalım. Allah ile olalım. İnşallah Allah eylemesin. İnşallah. Amin.